Merhaba sevgili arkadaşlar. Songül'ün Patikleri YouTube kanalından herkese selamlar, sevgiler. Evet arkadaşlar, bugün sizlere böyle bir patik yaptım. Tanıtımını yapacağım. Güllü patik. Kullandığım iplerim krem. Evde olan iplerden yaptım. Az az kalmış iplerden. Yeşil, kırmızı ve pembe. Siz de evinizde bulunan ipleri değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada herkese depremden dolayıysa geçmiş olsun, ölenlere de rahmet olsun, kalanlara sabır diliyorum. Yani aslında çok büyük bir facia ama insanoğlunun başına her şey gelebilir. Kader, kısmet mi diyelim, ne diyelim, hiçbir şey demeyelim. Bazı şeyler aslında olmaya da bilir. Neyse arkadaşlar, şimdi başlayalım. Şu kadar ip alıyorum. Çok az bir iple 12 ilmekle başlıyoruz patiğimize. Şu şekil yapıyorum arkadaşlar. Hemen ilmeklerimi geçiriyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Evet arkadaşlar, bu 12 ilmeğimizi yaptıktan sonra şuraya ufak bir şöyle bir düğüm atalım. Şöyle bir düğüm atalım. Fazla da sıkmayalım. Sıkı olmasın. Başlarken de burayı sıkı başlamayalım. Çünkü sıkı oldu muydu örmesi çok zor oluyor. Şimdi düz bir şekilde örmeye devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar, bu şekilde 12 ilmek attıktan sonra bu şekilde düz bir şekilde örelim. Evet arkadaşlar, depremde ölenlere rahmet diliyorum, kalanlara sabır. Biz de yaşadık ama biz en azından bir sarsıntıydı. Evimizde yok şu anda bir sıkıntı ama gene de olsun, yüreğimiz hep orada. Kaç gündür hiç iş yapmıyordum. Dedim boş durmakla da hiçbir şey olmuyor. Yapamıyorsun. Üzgün. Bilmiyorum. Üstümüzde bir ağırlık var. Olmaz değil. Şimdi de ters örüyorum arkadaşlar 12 ilmeğimi. Dayanılmaz bir ağırlık var. Yok değil. Hüzün desen öyle. Bilmiyorum. Bu deprem gerçeği hep var. Olmayan bir şey değil. Buna dayanıklı aslında binalar yapılması şart. Bunun için herkesin işini liyakatıyla yapması gerekir. Hepsi o kadar. Evet arkadaşlar, şimdi bir ters bir düz ördükten sonra şimdi buradan ilmeklerimi takıyorum. Eğer dilerseniz siz şişinize bu şekilde de takabilirsiniz. Dilerseniz tığınızdan da yardım alabilirsiniz. Arkadaşlar, kullandığım şişim 3 numara 5 şiş. Bu arada onu söylemeyi unuttum. 3 4 5 6 7 8 9 10. Şuradan 2 ilmek de çıkaralım arkadaşlar. Burası biraz sert yapmışım galiba. O yüzden burayı biraz gevşek bırakırsanız çok daha iyi olacak. Şuradan bir ilmek çıkarıyorum. 10 11. Şuradan da bir ilmek çıkarıyorum. Bunu da takıyoruz arkadaşlar. 12. Buraları çok sıkı yapmayın. Çünkü ilmeklerimiz zor çıkartıyoruz. Evet, şimdi devam ediyoruz. Diğer şişimi elime aldım. Yine düz bir şekilde örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Düz bir şekilde örelim. 12 ilmek. Diğer şişimizi de taktık başlangıç kısmından. 12 ilmek çıkartarak bu şekilde örelim. Evet. Son ilmeğim. Diğer şişime geçiyorum.
Diğer şişime geçtim. Yine burada da 12 ilmeğimiz var. Diğer şişimizde 1, burası biraz zor oluyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Evet arkadaşlar, diğer şişimizde de 12 ilmek ördük. Bu şekilde bakın. Şimdi şişlerimizi ayırmaya sıra geldi. Bakın arkadaşlar, bu şekilde ördük. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördük. Bu şişimiz burada. Diğer şişime geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, diğer şişime geçiyorum. 6 ilmeklerimizi ayırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi diğer şişimi aldım. Diğer şişimi de bu şekilde örüyorum arkadaşlar. İlk başlangıç şekli. Evet, bu şekilde örelim. Şimdi diğer şişime yine geçiyorum. Bakın, başladığım kısma geldim. Başlangıç kısmına. Bir ilmek ördüm. İkinci ilmeğimi de ördüm. Hemen ikinci ilmeğimin dibinden bir ilmek çıkartıyorum, takıyorum ve örüyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi diğer şişime geçiyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ilmek ördükten sonra 2 ilmeğim kaldı. Bak, 2 ilmeğimin hemen dibinden bir ilmek çıkartıyorum, takıyorum ve ilmeğimi örüyorum. 5, 6 ve 7. Şimdi diğer şişime geçiyorum. Diğer şişime geçtim arkadaşlar. Diğer şişime geçtikten sonra yine 1, 2 ilmek ördükten sonra hemen dibinden, bakın, dibinden ilmek çıkarıyorum. İlmek çıkardım, dibinden ördüm. 3, 4, 5, 6 ve 7. Diğer şişimi alıyorum. Diğer şişimi aldım. 1, 2, 3, 4 ilmek ördükten sonra hemen dibinden, bakın arkadaşlar, son 2 ilmeğim kaldıktan sonra dibinden bir ilmek çıkarıyorum, takıyorum ve örüyorum. Bu şekilde. Evet, bu şekilde ördükten sonra devam ediyoruz. Şimdi az önce arttırma yaptık. Şimdi artırma yapmadan örüyorum. Bir sıra artırım yapmadan örüyoruz arkadaşlar. Şöyle kenara çekeyim. Artırma yapmadan örelim bütün şişlerimizi. Size bir daha artırımı göstereceğim. Daha sonra devam ederiz. Evet. Bu sıra artırım yapmıyoruz arkadaşlar. Sadece düz bir şekilde örüyorum. Düz bir şekilde ördüm. Örüyorum. Evet arkadaşlar, depremde her iki depremde de evde rastladık ama çok da nedense şey yapmadım. Niye derseniz, zaten öleceksek ölürüz dedim. Yapacak bir şey yok. Kaçsak da ölümden kaçış olmadığı için kendi kendime
Durdum, bekledim ailemle birlikte. Atlattık çok şükür ama bakalım, halen bekleniyor yani bu deprem. Kısmet artık, inşallah, umarım atlatırız diyeyim. Evet, şimdi artırmadan bir sıra ördükten sonra yine artırma yapmaya geldi sıra. Şimdi 2 ilmek örüyorum arkadaşlar. 2 ilmek ördükten sonra hemen dibinden bir ilmek çıkarıyorum, takıyorum ve ördüm. 3 4 5 6 7 ve 8. Evet, 8 ilmeğimiz oldu. Şimdi diğer şişime geçiyorum. Diğer şişime geçtim. 1 2 3 4 5 ilmek ördükten sonra diğer kalan 2 ilmeğimin hemen dibinden bir ilmek çıkartıyorum, takıyorum ve örüyorum. 8. Evet, 8 ilmek oldu. Diğer şişime geçtim hemen arkadaşlar. İlk ilmeğimi ördüm. İkinciyi ördüm. Hemen ikinciyi ördüğümün dibinden alıyorum. 3 4 5 6 7 ve 8. Diğer şişime geçiyorum arkadaşlar. Ördüğüm numaranın şişlerin numarasını tanıtmadım arkadaşlar. 3 numara şiş kullanıyorum bu arada. Bilginize. 1 2 3 4 5. Hemen dibinden bir ilmek çıkarıyorum. 6 7 ve 8. Evet arkadaşlar, bu şekilde örelim. Bir sıra artırım yapıyoruz, bir sıra yapmıyoruz. Her şişimizde 15 ilmek olana kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, bütün ilmeklerimiz, şişlerimizdeki ilmeklerimiz 15 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Şimdi yapacağımız 1 2 ilmek krem ördükten sonra hemen yeşil ipimizi alıyorum. Yeşil ipimizi hemen bir yeşil ipimizi alıyorum. Şurayı da şöyle kısaltalım arkadaşlar. Hemen bir düğüm yapalım buraya. Evet. Şimdi bir yeşil, 1 2 3 yeşil, 3 krem, 1 2 3 krem, 1 2 3 yeşil, 3 krem, tekrar yeşil. Diğer şişlerimizi de aynı bu şekilde yapalım. Evet arkadaşlar, diğer şişlerimizi bu şekilde ördük. Şimdi bir krem rengi örüyorum, bir yeşil, 1 2 3 krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 3 krem, 1 2 3 krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem. Diğer şişlerimizi de aynı bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, 3. sıramızda ilk krem rengimizi yeşil yapıyoruz. 1 yeşil, 1 2 3 4 5 krem rengi, 1 yeşil, 1 2 3 4 5 krem, 1 yeşil, 1 2 krem. Diğer şişime geçiyorum. Diğer şişi de aynı bu şekilde örelim, diğer şişleri de.
Evet arkadaşlar, bu şekilde ördük diğer şişlerimizi de. Şimdi pembe, şu küçük minik detaylarımızı yapmak için pembe ipimizi bağlıyorum. Pembe 1 2 pembe yapıyoruz. Biraz ipimizin ucunu şey yapalım, kısaltalım. 2 pembe, 1 2 3 krem. Bu arada bu ipimizi yine sağlamlaştırmak için bir tane buraya düğüm atıyoruz arkadaşlar. Evet, 3 krem ördükten sonra yine 3 pembe, 1 2 3 pembe, 1 2 3 krem, 3 pembe, 1 2 3 pembe, 1 krem. Diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, diğer şişlerimizi ördükten sonra şimdi bu sıramızda da ilk ilmeğimizi pembe örüyoruz. Bir pembe, pardon bu olmadı, tekrardan yapalım. Bir pembe, 1 2 3 4 5 krem, bir pembe, 1 2 3 4 5 krem, bir pembe. Diğer şişlerimizi bu şekilde örelim arkadaşlar. 2 sırada krem rengi örelim. Diğer şişlerimizi bu şekilde öreceğiz. Üzerine 2 sıra krem rengi ördükten sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, küçük çiçeklerimizi yaptık. Şimdi 2 sıra krem rengi ördük ve şimdiki yapraklarımıza geçeceğiz. Yapraklarımızı yapacağız. Yapraklarımızı yapmadan önce 2 sıra krem rengi örelim. Şimdi yapraklarımızı yapmaya başlayalım. İlk 2 ilmeğimizi krem örüyoruz. 1 2 krem. Daha sonra yeşil. 1 2 3 yeşil. 1 2 krem. 1 yeşil. 1 2 krem. 1 2 3 yeşil ve 1 2 krem. Diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci sıramızda yine 1 2 3 krem, 3 yeşil, 1 2 3 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 2 3 yeşil, 1 2 3 krem. Evet arkadaşlar, diğer şişlerimizi bu şekilde yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci sırada, üçüncü sıradayız. Üçüncü sıramızda yine 1 2 3 4 5 6 krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 2 3 4 5 6 krem. Diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, bu sıramızda yine 1 2 3 krem ördük. 1 2 3 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem, 1 2 3 yeşil,
1 2 3 krem. Diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, bu sıramızda yine krem 1 2 krem 1 2 3 yeşil 1 krem 1 yeşil 1 krem 1 yeşil 1 krem 1 2 3 yeşil 1 2 krem. Diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, yaprağımızın son sırasındayız. Son sırasında bir yeşil, pardon, bir krem, 1 2 3 yeşil, bir krem, bir yeşil, bir krem, bir yeşil, bir krem, bir yeşil, bir krem, 1 2 3 yeşil, bir krem. Evet, diğer şişlerimizi bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, şimdi yaprağımızı ördüm, yaprağı ördüm, çıktı yaprağımız. Şimdi şu kırmızı güllerini, şu kırmızı güllerini yapacağım. Şimdi başlıyorum. 1 2 3 4 krem ve kırmızı ipimi elime alıyorum. 4 krem, 1 2 kırmızı. Şurada ipimizi de sağlamlaştıralım arkadaşlar. Bir düğüm atalım buraya ki sağlam olsun. 1 2 3 krem, 1 2 kırmızı, 1 2 3 4 krem. Diğer şişlerimizi de bu şekilde yapalım. Evet arkadaşlar, ikinci sıramızda kırmızı gülümüzün ikinci sırasındayız. 1 2 3 krem, 1 2 3 4 kırmızı, 1 krem, 1 2 3 4 kırmızı, 1 krem, 1 2 3 krem. Diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, kırmızı gülümüzün 3. sırasında yine aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yapmıyoruz. 3 tane krem, 1 2 3 4 kırmızı, 1 2 3 4 kırmızı, 1 krem, 1 2 3 4 kırmızı, 1 2 3 krem. Diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, şimdi bir kırmızı, pardon, bir krem, 1 2 ilmek kırmızı, 1 ilmek krem, 1 2 ilmek kırmızı, 1 ilmek krem, 1 ilmek kırmızı, 1 ilmek krem, 1 2 kırmızı, 1 krem, 1 2 kırmızı, 1 krem. Evet, bu şekilde diğer şişlerimizi de bu şekilde yapalım. Evet, bu sıramızda bir krem, 1
2, 3 kırmızı, 1, 2 krem, 1, 2, 3 kırmızı, 1, 2 krem, 1, 2, 3 kırmızı, 1 krem. Diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, şimdi bu sıramızda 1 krem, 1, 2, 3 kırmızı, 1 krem, 1, 2, 3, 4, 5 kırmızı, 1 krem, 1, 2, 3 kırmızı, 1 krem. Diğer şişlerimizi de bu şekilde yapalım. Evet. 1 krem, 1, 2 kırmızı, 1 krem, 1, 2 kırmızı ve burada pembe de ekliyoruz arkadaşlar gülümüzün içine. 1, 2, 3 pembe, 2 kırmızı, 1, 2 kırmızı, 1 krem, 2 kırmızı, 1, 2 kırmızı, 1 krem. Diğer şişlerimizi bu şekilde örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi 1, 2, 3 ilmek krem, 1, 2 ilmek kırmızı, 1, 2 ilmek pembe, 1 ilmek krem, 1, 2 ilmek pembe, 1, 2 ilmek kırmızı, 1, 2, 3 ilmek de krem. Bu sıramızda bu şekilde diğer şişlerimizi de örelim. Evet arkadaşlar, şimdi bu sıramızda 1, 2 krem, 1, 2, 3 kırmızı, 1 pembe, 1 krem, 1 pembe, affedersiniz, 1 krem, 1 pembe ve 3 kırmızı, 1, 2, 3 kırmızı, affedersiniz, 1, 2 krem. Diğer şişlerimizi de bu şekilde yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi 1, 2 krem, 1, 2, 3 kırmızı, 1, 2 pembe, 1 krem, 1, 2 pembe. Şimdi 3 kırmızı, 1, 2, 3 kırmızı, 1, 2 ilmek de pembe. Evet arkadaşlar, diğer şişlerimizi bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, bu sıramızda 1, 2, 3 krem, 1, 2, 3 kırmızı, 3 pembe, 1, 2, 3 pembe, 1, 2, 3 ilmek kırmızı, 1, 2, 3 ilmek de krem. Diğer şişlerimizi bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, bu sıramızda da yine 1, 2, 3 ilmek krem,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek kırmızı, 1 2 3 ilmek krem. Diğer şişlerimizi bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, gülümüzü bitirmek üzereyiz. Az kaldı. Şimdi 1 2 3 ilmek krem, 1 ilmek kırmızı, 1 ilmek krem, 1 ilmek kırmızı, 1 ilmek krem, 1 ilmek kırmızı, 1 ilmek krem, 1 kırmızı, 1 krem, 1 kırmızı, 1 2 3 krem. Evet arkadaşlar, diğer şişlerimizi bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, gülümüzün son sırasındayız. 1 2 3 4 ilmek krem, 4 ilmek krem, 1 ilmek kırmızı, 1 ilmek krem, 1 ilmek kırmızı, 1 ilmek krem, 1 kırmızı, 1 krem, 1 kırmızı, 1 2 3 4 krem. Evet arkadaşlar, diğer şişlerimizi bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, gülümüzü bitirdik. Bir sıra krem rengi ördükten sonra bakın şuradaki bilek bölümünü ayıracağız. Bunun için şöyle bakın, bileğini ayıracağız, ağız kısmını. Bunun için bir sıra krem ördükten sonra ikinci sırasındayım arkadaşlar. İkinci sırasında da örüyorum. İkinci sırasını ördüm başlangıç kısmından. Ortaya kadar örüyorum artık arkadaşlar. 15 ilmeğimizi ördüm. Bakın son ilmeğim kaldı. Son ilmeğimi şişimin son ilmeğimi 15 ilmeğimin son ilmeğini bu diğer şişimdeki ilmekle değiştiriyorum arkadaşlar yerini. Şu şekil değiştirdim. Bakın bu şekil değiştirdim. Şimdi bu değiştirdiğim ilmeğimi de ördüm. Bu tarafa bu şekilde bir şekil oldu. Şimdi buradan dönüyorum arkadaşlar. Bilek ayrımını yapacağımız için döndüm. İlk ilmeğimi örmeden takıyorum. Örmeden taktım ilk ilmeğimi. 2 3 haroşa örüyorum buraya arkadaşlar. 3 yani düz örüyorum. 3 4 5 6 ilmek düz ördükten sonra tekrardan yönümü içe doğru döndürüyorum. Bir ilmek ördükten sonra bir iki ilmek ördükten sonra yeşil ipimi alıyorum. Pardon, şimdi 2 ilmek döndükten sonra yeşil ipimi almıyorum arkadaşlar. Ters örmeye devam ediyorum. Bu sıra ters örüyorum krem rengini. 2 sıra olacak çünkü araları ya. O yüzden şimdi tekrardan örüyorum. Bilek ayrımını yaptık. Ters örüyorum şimdi. Örgümün tersinde olduğu için ters örüyorum arkadaşlar. Evet, ters örmeye devam ediyorum. Diğer şişime geçtim. Yine ters örüyorum arkadaşlar. 2 sıra krem rengi örmüş olacağız.
Burada videoyu duraklatmıyorum. Çünkü tam net öğrenin diye. Burada videoyu duraklatmadım. Diğer şişime geçiyorum. Diğer şişimde yine ters örüyorum. Ters ördüm arkadaşlar. 6 ilmek kalana kadar ters örüyorum. Bakın 6 ilmek kalacak. 1 2 3 4 5 6 ilmek kaldıktan sonra ters örmüyorum, düz örüyorum. Çünkü burası haroşa olacak arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ve en son ilmeğime ters örüyorum. En son ilmeğimi arkadaşlar ters örüyorum. Bu şekilde dönüyorum. Bakın bu şekilde haroşalarım ortaya çıktı. Tekrardan göstermek istiyorum. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden takıyoruz arkadaşlar. İkinci ilmeğim 2 3 4 5 ve 6 haroşamız ortaya çıktı. Şimdi yeşil ipimi alıyorum. 1 2 3 yeşil, 3 krem, 1 2 3 yeşil, 3 krem olmak üzere örüyorum. 3 yeşil, 3 krem devam ediyoruz arkadaşlar. Zaten burası da haroşa oluyor. 1 2 3 4 5 6 en son ilmeğimi ters ördüm bu şekilde. Evet arkadaşlar, patiğimizin bilek bölümünün ayrımını gösterdim arkadaşlar. Bu şekilde örüyoruz. Haroşalarımız bu şekilde oluyor. Diğer gösterdiğim gibi bakın buradan ayırıyoruz haroşamızı. 6 ilmek burada, 6 ilmek burada. İlk baştaki yaptığımız şu küçük detaylardan yapıyoruz yine. Küçük detaylardan 1 2 3 4 5 de adet yapıyoruz. İkisi kırmızı, üçü pembe olmak üzere. Aralarında ikişer sırada krem rengi örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. Buradaki haroşamızın sırası da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 sıra olması lazım. Çünkü bilekten daha rahat geçsin diye. Bu yaptığım patiğim 37 ve 38 numaralı ayak için ideal oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, patiğimi ben bitirdim. Bakın 1 2 3 4 5 adet yaptım. Yaptıktan sonra şimdi burada kesim yapacağız. Bakın burada şöyle bir kesim yapıyoruz. Topuk kesimi var. Çiçeklerimizi yapmaya devam ediyoruz. Topuk kesimini yaparken çiçeklerimizi yapmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi hemen size kesimini göstereceğim. 25 ilmek örüyorum. Sayın arkadaşlar, 25 ilmek 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ve 25. Evet arkadaşlar, 25 ilmeğimizin şu 25.sini çıkardım. 25. ilmekle diğer hemen yanındaki ilmeğimi birlikte alıyorum. Bu şekilde dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden taktım. Şimdi ters örüyorum arkadaşlar. Kesim işlemimiz bu şekilde yapılacak. Kesim işlemimizi bu şekilde yapalım. Şimdi yeşil ipimi hemen alacağım ben. 1 2
3 ördükten sonra yeşil ipimi alıyorum. Çünkü örmeye devam ediyoruz. 1 2 3 yeşil, 1 2 3 krem, 3 yeşil, 1 2 3 yeşil, 1 2 3 krem, 1 2 3 yeşil. Evet arkadaşlar, siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Yapınız. Ben modelimi devam ettirdim. Siz de aynısını yapın. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Kesimimiz bu şekilde olacak. Ta ki şuradaki kestiğim azaltma azaltmamız 25 ilmek kalana kadar azaltmaya devam edelim buradan. Evet arkadaşlar, şimdi tekrardan gösteriyorum bu azaltma işlemini. 24 ilmek ördükten sonra 25. hemen 26. ilmeği birlikte alıyorum. Bu şekilde ve dönüyorum arkadaşlar. İlk ilmeğimi takıyorum, diğerlerini örüyorum. Bir ilmek ördükten sonra bir yeşil, 1 2 3 4 5 krem, bir yeşil, 1 2 3 4 5 bir krem, 5 krem, bir yeşil, 1 2 diğerleri de zaten krem rengi örüyorum. Arkadaşlar, kesimimizi bu şekilde yapıyoruz. Ta ki bu tarafta azaltma işlemimiz burada 25 ilmek kalana kadar örelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde azaltma işlemini yaptık. Bakın bu şekilde burada kalan 25 ilmeğimiz var. 3 6 9 12 15 18 21 24 ve 25 ilmeklerimizi her iki tarafta da 25 ilmeğimiz var. Örgümüzü böyle ters çeviriyorum. Bakın, patiğimizi ters çeviriyorum ve birer ilmek şişlerden alıp örüyorum. İkinci ilmeğime geçtim. İkinci ilmeğimi de birer ilmek alıp kesiyorum. Üstünden atlattırıyorum arkadaşlar. Bak, bir ilmek öndeki şişten, bir ilmek diğer şişten, ikisini birlikte alıyorum. Diğer şişimle üstünden atlattırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde patiğimizi sonlandırıyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde yapalım. Patiğimizi sonlandıralım. Evet arkadaşlar, son 3 ilmeğim. Bir ilmek öndeki şişten, bir ilmek diğer şişten, ikisini birlikte alıyorum. Diğer şişimdekini atlattırıyorum. Bir ilmek buradan, bir ilmek buradan, ikisini birlikte alıyorum. Diğer şişimi atlattırıyorum. Son ilmeklerimi de aldım arkadaşlar. Son ilmeklerimi ikisini birlikte aldım. Diğerini atlattırıyorum. Ve bir daha ilmeğimi. Evet, bu bitiş. Evet arkadaşlar, patiğimizi bu şekilde bitiriyoruz. Bakın, gayet hoş ve güzel oluyor arkadaşlar. Burada hiç dikiş yeri belli olmuyor. Burası da kesim yeri zaten topuğumuzun. Patiğimiz bu şekilde bitiriyoruz.
İzlediğiniz için teşekkürler.